Got drunk off your love, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. Herkese selam arkadaşlar. Bugün Lords Mobile'de ejderha güç gösterisine bakacağız. Daha sonrasında paketlere, etkinliklere falan değerlendirmesini de ayrıyeten yapacağız. Peş peşe etkinlikler geldiğini görüyorsunuz. Geçici yıl dönümü dükkanı bile şu anda gelmiş durumda. 10 mücevher bir şey değil. Bedava gibi zaten. Şimdi arkadaşlar, ejderha güç gösterisi önemli bir konumda. Neden? Çünkü herkes daha algılayamamış durumda. Şu an mesela ejderha güç gösterisi çatısı altında burası gösteriyor. Ama buna katılamayanlar zaten arena savaşına katılıyorlar. Ejder kanat arenası olarak zaten şu an kayıt var mesela. Bunun yanında katılanlarsa direkt ejderha güç gösterisine katılıyor. Yani en güçlü loncalar arasında seçilenler oraya katılıyor. Katılamayanlarsa arena savaşına devam ediyor. Böyle bir durum var. Şöyle göstereyim. Mesela 2048 lonca vardı. 2048 loncada biz bir tur ileriye atladık. Geçtik yani. İlk karşılaşmayı yendik. Resmi zaman slotu mesela şu an, bir sonraki karşılaşmamız yarın. Bu saati gösteriyor. Şimdi ilk karşılaşmaya ve işte rakiplere falan bizimkinde bakalım ve tam olarak değerlendirmemizi yapalım. Biz Nor loncasıyla karşılaştık. Bu da işte rastgele. Çoğu biz ilk saat tercihini saat 21'e koymuştuk. İkincisini herhalde 11-12'ye falan mı koyduk? Öyle bir şeydi. Ya da 24.01 arası olabilir. Sonrasını saat 18'e koyduk mesela. 21'de olduğumuz için bizi Türk loncasıyla karşılaştırmış. Bu şekilde bir karşılaşmamız oldu. Başa baş zaten mücadele verdik. Şu şekilde aramızda fazla bir fark yok. Zaten orada da tanıdık oyuncular falan vardı. Eski oyuncularımız falan var orada. Şimdi şöyle baktığımızda bizim yere zaten içlerinde bayağı Türk loncası görüyorum. Şurada Ta var. Şurada TR var mesela. TR geçmiş örnek. Şimdi örnek burada TR yenerse DX'i biz buradan çıkarsak bizle karşılaşacak gibi. Yani bu şekilde şampiyonluğa giden bir yol. Şimdi ödülleri falan göz önünde bulundurduğumda burada şu an buranın kazananı diğer turlara gidecek diye düşünüyorum. Çünkü burada direktmen tamam buranın finali oynanır ama devamı gelecek. Çünkü bu bir para ödülüne gidiyor. Ona göre ayarlamış durumdalar. Dediğim gibi Fas'la mücadelemiz var. Şimdi şöyle baktığınızda biz 3. sırada saat 18'i seçmiştik. Ama oyun bizi 2 tane resmi kendi zaman slotumuzu atlatıp saat 18 ile 19 arasına bizim savaş saatini koymuş. Dediğim gibi bu 3. sıradaydı bizde. Onun için bize sıralama yapıyor. Belki de Fas saat 18'i seçmiş olabilir. Bizimkini es geçip onun saatine göre ayarlamış olabilirler. Çünkü herkes dediğim gibi saat ayarlıyor. Şimdi şurada şu şekilde kazandığımızda ilk 2048 ayağını kazandın, ödüller çantana gönderildi diyor. Şöyle ödüller bize verildi. Buradan 1000 ejderyum aldık. Şurada 1800 ejderyum aldık. 2800 etti. Ödüllerin içeriği de bu şekilde işte mana, eserler gibi bu şekilde ödüller var. Şöyle bakın mesela karşılaşmayı da şu şekilde zaten gösteriyor. 18'e vermiş. Dediğim gibi bizim ilk saatimiz 21, ikincisi 24 falan olması lazım. Sonra saat 18'de olması lazım. Ama demek ki Fas loncasına göre bizim sıralamayı yerleştirmiş durumdalar. Şöyle gidelim tekrar. Şuraya geldiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi
Zaten Ejderium dükkanı. Buradan artık ne alırsanız, ne almak isterseniz ona göre bir şeyler alabiliyorsunuz. 25 tane örnek alamıyorum. Alsam da bu 50 tane istiyor. Şu mesela 35 istiyor. Bundan alırız. Bundan alıp 2 yıldız çakabilme ihtimalimiz şu an var. Onun haricinde diğer ödüllerden alınabiliyor. Bilginiz olsun. En son IGG'nin mesajlarında herhalde gördüm. Arena Savaşı'na da bu ödülleri koyacaklarına dair bir şeyler yazmışlardı. Son günlerde zaten güncelleme çok geldi. Şu an burada görünmüyor ama. Evet bak, ejderha güç gösterisine kayıtlı olduğun için bu ejder arena turuna katılamazsın diyor. Ya ben de diyorum ki keşke ayrı bir savaş düzeni olsaydı. Ayrı bir yerde savaşılsaydı. Aynı düzen olmasaydı. Mesela geçen gittik. Herkes bakıyor, diyor ki nasıl savaş olacak? Ne olacak? Aynı ejder arena gibi. Bir farkı yok. Karavanlar geliyor. Puan topluyorsun. Şatoları, karakolları falan tutuyorsun. Bunun gibi bir savaş yani. Millete söyledik falan ama millet ilk başta diyor ki nasıl bir savaş alanı diye merak eden çok. Evet, burada da şampiyon ödülü falan demiş. Ne diyor? Sıralama ödülünü kazanmak için bir maça katılman, sonuçlar kesinleştiğinde Lonca kadrosunda yer almaya devam ediyor olman gerekiyor diyor. Öyle bakalım bir. Bu ödüller mesela çok az. Bu pek bir şey etmiyor yani buradaki ödüller. Şuraya bak, adam şampiyon olacak. Aldığı şey bu mu? Tamam, ayrıyeten para ödülü falan veriliyor da bu yine oyun içi az olmuş. Burada mesela zafer ödülü görünüyor. Ki demek ki bak mesela biz geçen kazandık, ben şunu kazanamamışım. Çünkü benim savaş olayım çok farklı arkadaşlar. Böyle tek başıma savaşıyor gibi değilim. Ben 10 golla savaşıyorum. Bir yerde savaşırken benim rapor ölçme şansım yok. Neyle geliyor deme şansım yok. Ben apayrı bir dünyada savaşıyorum. Onun için mesela bak şu puanı toplayamamışım. Bak şunu almışım. Şunun ikisini almışım. Şunu alamamışım. Çünkü çok fazla kaleyle savaşıyorum. Ayrı ayrı onlara ya şu puanı doldursun, şöyle olsun falan filan diye uğraşma şansım yok. Zaten başa baş bir mücadele vermişiz. Neredeyse zorla kazanmışız gibi bir mevzu olmuş bak. Bu da teselli ödülü demiş. Yani diğer loncadakiler şunu yaptıysa benden daha iyi. Buradan Ejderium almışlar gibi bir şey olmuş. Etkinliği yaparken işte düzgün yapıyor olmanız lazım. Bak gördüğünüz gibi ben 4200'e alamamışım yani. Kazanmamıza rağmen. Evet arkadaşlar, ejderha güç gösterisiyle ilgili sormak istediğiniz bir şeyler varsa yine yorumlarda falan sorabilirsiniz. Bu şekilde şu an zaten geri sayım sayıyor. Siz atıyorum arena güç gösterisine girerken biz ejderha güç gösterisine girmiş olacağız. Şuradan seçimleri iyi yapmanız lazım. Düzgün online olan arkadaşları seçmeniz lazım. Millet hala seçim yapamıyor. Neden? O adam ya oraya tıklayıp bir katılacağımı işaretleyemiyor ya. Katılacağımı işaretle, ona göre de lider ya da R4'ler seni seçsin. Bu sefer arenaya gidiyorsun, ejder güç gösterisine gidiyorsun. O adam gelmiyor seçtiğin, gelecek olarak tıkladığın. Ama baştan seçerseniz bunu, adam diyecek ki tamam bunlar katılabilir. Evet. Bizim liste bu şekilde ayarlanmış. Şöyle bir de savaş alanındaki o saatlerdeki savaşları izleyebiliyorsunuz. Zaten burada da yazıyor. Devam eden bir maçı izlemek için tıkla diye bir şey vermiş. Savaş devam ederken tıklayıp izleyebiliyorsun. Bak mesela bunun savaşı saat 21'de. Biz de 21 seçmiştik. Bize niye vermedin? Bu kaçta? Bu da 21'de. Bu da 21'de. Ulan oğlum bizimki niye 18'de? İlginç yani. Yani şimdi şöyle ama bir yandan mantıklı. Ben savaşı yaptıktan, bana göre mantıklı. Ben savaşı yaptıktan sonra çıkıp diğerlerinden savaşlarına bakabilirim. Kendimce düşünüyorum da. Ama bize vermemiş yani. Diğer seçenekleri atmış bizi.
Şöyle dediğim gibi saat atıyorum mesela bunların üçünde saat 21'de. Şuradan da arkadaşlar loncalara ya da gruplara bakabiliyorsunuz. Örnek mesela kaç yazalım? 15 yazdık. Gittik gruba. Bak grupta şöyle bir karşılaşma var. Hepsi de yabancı. Bunlar da 50'ye gelmişler. Kaçta? 18'de. 21. Saat 3'te. Şuna bak 3'te. 18'de. Evet. Şöyle bir başka bir bakalım. Kaç tane? 100 yazalım mesela. Evet, noz loncası falan var burada. 98K'yı elemiş. ATV. KV1. Saatlerine bakayım. Saat 15'te. Bu da 15'te. 09'da. 15'te. Gruba bak. Çok değişik bir gruba denk gelmişler. Şöyle kaç diyor? 128 mi diyor? 128. grupta kim var? Evet. NS Jof 15 15 15 15. Garip ya. Sonlara doğru mu acaba 15? Değişiyor. Şu birde kim var mesela? Evet, burada da aile loncaları falan var. MS, FK, D1Z, 21. Evet, şöyle baktığımızda 3'te, 21'de. Yani eleme turu bu şekilde devam ediyor. Yarın bu maçlar oynanacak. Sonrasında da artık şu karşılaşmaya geçilecek. Bunun için de zaten yine bir hafta, 5 günlük bir süreç falan işliyor. Geri sayım devam ediyor. Ama önemli olan Ejder Arena'da da olsanız, normal arenada da olsanız solo görevlerinizi tam olarak yapın. Hani benimle karşılaştırmanıza gerek yok kendinizi. Yapın arkadaşlar. Dediğim gibi ben yetişemeyebiliyorum. Çok fazla kale kullandığım için hepsinde ayrı ayrı mücadele ediyorum. Ondan dolayı bu şekilde sonuç çıkabiliyor. 4200 da az değilmiş yani. Şuraya güzel puanı koyamadık. Dediğim gibi sormak istediğiniz bir şeyler olursa yine bana sorabilirsiniz. Yazın. Evet. Ben buraya gelecek diye biliyordum diğerlerini. Gelmedi ya da gelecek. Burada da zaten şuradaki solo ödüllerine vermiş. Arena'nın Ejder Arena. Tamam. Şurada bir dakika ya. Şuna o garip yani. Bu da garip. Şimdi mesela ejderha güç gösterisinde yok ama Arena Savaşı'nda bak Arena Savaşı'nda solo ödüllerde eserler var. Ama burası daha iyi değil mi? Yani hiç olmasa kazandığında örnek şundan veriyor. Şunlardan veriyor. Evet. Kaybetsen de veriyor. Güzel olmuş. Yine bir şeyler veriliyor. Arkadaşlar iki taraf da göstermiş oldum zaten. Arena ve ejderha güç gösterisi bu şekilde olacak. Dediğim gibi sorularınız varsa dönüş yapın bakalım arkadaşlar. Siz ejderha güç gösterisinde şu an mücadele ediyor musunuz? Durum nedir? Yorumlarda yine yazın çizin. Yoksa normal arena savaşına mı gideceksiniz? Bu şekilde bakalım. Dediğim gibi yorumlarda görüşelim. Şimdi etkinliklere, paketlere, canavarlara falan bakacağız. Dün zaten arayüzleri gösterdim arkadaşlar, yenilikleri. Onlar da bir garipti, arayüzler. Canavar arayüzü falan bir değişikti. Hadi birlikte etkinliklere geçelim. Arkadaşlar etkinliklere bakıyoruz. Şu şekilde şans sikkesini yine günlük giriş bonusu olarak aldık. Hemen hızlıca geçelim. Şöyle giriş hediyeleri, buzlu talimatlar bitecek. Onları tamamlamaya çalışın. Tabi görevlerle birlikte yaparsanız daha iyi olur. Karanlık yuva akımı zaten devam ediyor. Kaos arenası halen sürmekte. Şöyle baktığımızda donmuş hazineler şu şekilde var. Donmuş hazineleri bekleyip
almaya çalışan var mı arkadaşlar? Onlar bana bir yorumda yazabilir mi? Bu etkinliği bekliyorsunuz mu? Nasıl bir etkinlik yapıyor musunuz? Yapıyorsanız kahraman için mi yapıyorsunuz? Buradan beklentin ne, atıyorum mesela? Bu etkinliğe bir bakalım. Krallık Yemekleri devam ediyor. Özel etkinlik, şu kuponlar aynı şekilde devam ediyor. Ejder Kanat, yani Arena Savaşı, Ejderha Güç Gösterisi zaten devam ediyor. Geçici yıl dönümü dükkanı sabah geldi zaten. Arkadaşlar 10 mücevher bir şey değil, hepsini alın. Hani bakıp seçmenize gerek yok. Hepsini alın. Yeni oyuncuysanız, eski oyuncuysanız ihtiyacınız olmayan şeyi dahi alın. Şimdi şöyle baktığımızda Lonca düellosu görünüyor. Şimdi Lonca düellosu görünüyor da biliyorsunuz ki takas festivali de var. Orada bir ton uğraş, çantalar yetmiyor. Hiç olmasa IGG'den beklentimiz canavarların falan içeriğini arttırması. Daha fazla malzeme düşsün. Çünkü peş peşe geliyor etkinlikler. Lonca liderlerine sesleniyorum. Hiç olmasa oyuncuları fazla sıkmayın. Yapacak bir şey yok. Oyuncular yetişemiyor. Biz de yorumlar alıyoruz. Yani çok fazla kasmanın bence bir mantığı yok. Uzun serüven. Adam nasıl yapacak bunu? O etkinliği nasıl yapacak? Zaten şu an yapamıyorlar. Festivalin arkasından geldi. Eser mücadelesinde şu şekilde arkadaşlar, şöyle eserler var. Bilginiz olsun. Gelecek İmparatorluk Savaşı yaklaşıyor. Şöyle 2 günlük falan bir süreci var. Kangren seti yarın son gününe girecek seksek mücadelesinde. Dediğim gibi çok güçlü oyunculara ben fark ediyorum. Şu yeni gelenler lider görünümlerine çok merak sarmışlar. Onca güç gösterisi zaten şu an sona erdi. Tek kişilik etkinliğe bakalım. Evet, burada şunda peluş oyuncak var mı? Var. Bu şekilde peluş oyuncağı veriyor. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonuçta cehennem olarak geliyor. Onu da dediğim gibi o artık görevlere falan eklemeye çalışın. Evet, genel anlamda baktık şuraya. Şimdi şu arana, burada değişiklik yok. Şunda evet, burası yenileniyor. Labirent. Labirentte şunlar geliyor. Gargantua, lanet kafası, kan emici, yıldırım şişesi içeriği bu şekilde değişiyor. Bilginiz olsun. Şurada şöyle bakalım. Daha bunun süresi var. Şu arkadaşlar. Krallık sandığı gelecek arkadaşlar. 1,5 günlük falan bir süresi var. Bundan da artık ücretsiz olarak açmaya başlayacaksınız. Evet. Şöyle paketlere geçelim. Evet, paketlerde bizi zaten kuponlar karşılıyor. Şöyle kuponlara bakalım. Yıldız Taşı Akını. Şöyle Acemi Birliği, Yükselen Şampiyon, Şekil Değiştiren. Bu yine yani böyle indirimli de alsam pahalı. Muhteşem Yıldız Taşı, Gargantua Anlaşmaları, Canavar Katili, şurada Kahin var. Kahin'in neden bu kadar pahalı olduğunu hala anlamıyorum. Oyun boyu anlamadım. Ordu saldırı desteği veriyor. Eyvallah ama pahalı ya. Bir de savaşta zaten kullanılmıyor. Direkt veriyor. Şöyle. Ay taşı patlaması. Burası için de zaten bayağı şey var. Paket var. Gelelim biz
bize yöneliklere, normallere. Büyük kutlama şu devam ediyor arkadaşlar. Şurada IGG'nin yıl dönümü şans sikkesi için şu devam ediyor. Şöyle kutsal kılıç 3 paket halinde geliyor aynı. Şuradan baktığımızda seksek mücadelesini yarın son kez göreceksiniz. Kahramanca karşılaşmalar, yani burada kahraman seçim sandığı var. Büyük indirimler, acemi birliği. Şöyle baktığımızda inatçı eri görüyorum. Süvari saldırı desteği veriyor. Evet, tam buhar ileri demiş. Buhar bot. Evet, 2 tane süvari saldırı desteği veren kahraman geliyor. Evet. Bu süvari verirken bu ordu savunma veriyor. Köz, kar macerası, ay mevsimi, yıldız taşı, kar canavarı ve cehennemden kaçanlar olarak bu şekilde paketleri vermiş. Evet, canavarlara geçelim. Evet, ilk canavarımız arkadaşlar iblis örümcek olacak. Evet, ikinci canavarımız ise kar canavarı olarak gelecek. Bu şekilde 2 canavar yarın görünecek. Bu arada arkadaşlar burada dinç hala indirimli, bilginiz olsun. Bakın indirimli %50 dinç %50 az dinç gereksinimi istiyor. Bu şekilde artık dinç bekleyenler için de tam olarak gelmiş. Dünden beri şu an devam ediyor. Şuraya gelecek olursak arkadaşlar süre azalıyor. Şuraya yapacak bir şey yok. Her gün bir atış diyor. Bir mermi hakkım var. İçeriğine de şundan koymamışlar. Ne yazık ki yapacak bir şey yok çünkü paralı bir etkinlik olmuş. Şundan 2 tane alabileceksiniz tüm etkinlik boyunca ücretsiz çevirirseniz, ki bu da zaten şunlara yetmeyecek. Bunlara yetmeyecek. 2 tane alabilirsiniz. Şuradan şunu bile alamayacaksınız. Evet, şunlar için mesela gümüş taç için şurayı alın dedim ama arkadaşlar burası da felaket bir zor. Çok fazla zaten bundan dolayı şikayet aldım. Takas festivali zormuş. Şöyle baktığım zaman 50 tane şurada tamam puan verecek ama 45k kutsal yıldız harca diyor. Şu mesela 20 puan verecek, 20k mücevher harca diyor. Bu aynı şekilde 20k mücevher harca diyor. Bak tamam, şu biraz daha kolay gibi ama şunlar belki yapılabilir. Ama çanta kalmamış millette. Nasıl yapacak? Hiç olmazsa asker basma falan bir şeyler tam anlamıyla karışık olsaydı o şekilde yapma imkanları milletin vardı. Daha ben yapmadım ama gördüğüm kadarıyla sürekli bu şeyleri görüyorum, görevleri. Siz neler görüyorsunuz? Ben de başlayacağım da acaba neler var? Sürekli ben bunlara denk geldim yani. Hep bu görevler mi geliyor arkadaşlar? Siz burayı ne yaptınız? Takas festivalini, bunu da yazın, çizin arkadaşlar. Genel bir değerlendirme olarak etkinliklere bir değerlendirme yapın. Yorumlarda görüşelim. Evet, etkinliklerimiz bu şekilde. Zaten biz de yetişemiyoruz. Yetişebildiğimiz kadarıyla sizlere aktarmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.